Ben Alioğlu Muhammed. Tarihin tanıdığı üzere Tebrizli şahs. Dedem Azeri Türküdür. Babam Melekdadoğlu Ali. Dedem Horasanlıdır. Dedem Ali Müft'e yetişip büyümüş, daha sonra Hasan Sabbah'ın talebelerinden olmuştur. Horasan'da dedemin ticari bir husumeti nedeniyle ailem Tebriz'e göç ederek oraya yerleşmiş. Ben burada 1183 yılında dünyaya gelmişim. Bana Muhammed adını vermişler. Soyum Şia'nın İsmailiye mezhebinden, fıkhi olarak da Caferiye ekolünü benimsemişlerdir. Dedemin çok hırçın, sivri dilli olduğunu söylerler. Çocukluğumda çok kavgacı ve sözünü esirgemeyen bu yapımdan dolayı annem beni hiç göremediğim dedeme benzetirdi. İnsanların ikiyüzlülük ve yalakalıklarına tahammül edemiyordu. Yanlış yapanı gördüğümde öfkeleniyor, lafımı esirgemiyordu. Babam bu özelliğimden dolayı "Deden dibinden belaları üzerimize çekti. Hiç kimseyle geçinemediğinden oralardan buralara göç etmek zorunda kaldık. Evladım, bari sen dilini tutmasını bil be," derdi. Babam iflah olmam ve eğitim almam için beni medresede Kur'an öğrenmeye yolladı. Yaşıtlarım doğru dürüst cümle bile kuramazken ben 7 yaşında hafızlık eğitimine başlamıştım. Medrese hocası bana sıska ve çelimsiz olduğumdan tarla kuşu lakabını vermişti. Oysa ben başlangıçta şahinleşecek, sonra rüyalar kuşu üveyik olacaktım. Onların haberleri bile yoktu. Sınıftakiler bir ayda cüzden Kur'an'a geçememişlerdi. Ben geldiğim günün ertesi Kur'an-ı Kerim'e başlamıştım. Hocam şaşırdı. "Sen normal değilsin tarla kuşu," demeye başladı. O gece babam teheccüd namazı kılmaya kalkmıştı. Ben de abdest aldım. Arkasında namaza durdum. Selamdan sonra "Oğlum, teheccüd namazı cemaat namazı değildir. Uykudan kalkınca kılınır. Üstelik sen mükellef yaşta da değilsin. Ama namaz kılmana sevindim," diye yanağımdan öperek odasına geçti. Rahlenin üzerindeki Kur'an'ı elime aldım. Okumaya başladım. Gecenin ortasında başladığım Kur'an-ı Kerim'i güneşin doğuşuna yakın bitirmek üzereydim. Gözlerim çok yoruldu. Dinlenmek için uzandım, içim geçti. Rüyamda melekler bana okuduğum ayetleri tekrar tekrar okuyordu. Uyandım. İçim sevinç dolu uyanışımla Kur'an-ı Kerim'i kapattım. Okuduğum ayetleri unutmamak üzere ezberlediğimi fark ettim. Kur'an'ı tekrar elime aldığımda parmağım tevafuken Şems suresini açtı. Ayetleri okurken 10. ayete gelince göğsümün bir balon gibi şiştiğini hissettim. Orada bayılmışım. Kendime geldiğimde parmağım hala 10. ayetin üzerinde duruyordu. Onu arındırıp temizleyen gerçekten felah bulmuştur. Ve onu isyanla, günahla, bozulmalarla örtüp saranda elbette yıkıma uğramıştır. Bu ayete çarpıldım, tutuldum, vurgun yedim. Şems suresine aşık oldum. Bu ayetteki arıtmayı herkes nefsi köreltme olarak anlar. Oysa nefsi olgunlaştırma, şeytanı tökezletmedir.
Toprağa tohum ekildiğinde yabancı her şeyden arıtıldığı gibi nefis de ilahi ümitlerle arınır ve Allah'ın lütuf ve inayetine bırakır kendini. Sabahleyin aileme bugünden sonra bana Şems diye seslenmelerini söyledim. Kur'an-ı Kerim'deki Şems suresine aşık olduğumu ilettim. O günden sonra ismim Şems olarak anıldı. Doğum yerimden dolayı Tebrizli Şems olarak tanındım. Dini ilimler hocam Rukneddin Secasi, derslerden sıkılıp pencereden bahçeye kaçtığım için uçan manasında bana parende demeye başladı. Haklıydı da. Ömrüm boyunca hiçbir yere bağlanmaksızın oradan oraya uçan bir Şems-i parende olacağımı sezmiş olmalıydı. Benim yetişmemde emeği geçen hocalarım Ebu Bekr Selfebah, Şeyh Kirmani ve Rukneddin Secasi'dir. Ancak hocalardan faydalanmam, ders tarzından ziyade sohbet ortamında soru cevap şeklindedir. Genelde de münazara şeklinde geçiyordu ilim meclisimiz. Ruhumu tam manasıyla doyuran tek hocam Mevlana Celaleddin Rumi'dir. Hoca dediğin hem öğrencin olmalı, hem öğretmenin, dostun olmalı, sırdaşın olmalı. Hoca dediğin gönüldaşın olmalı. Ben söyleyeyim, sen dinle dememeli. Söylemeden anlamalı. Hoca dediğin haldeş olmalı. Vaaz verir gibi konuşmamalı. Gönlüne ipotek koymamalı. Bazen hamur etmeli manayı. Bir kelime söylemeli ki ciltlerce kitaplardaki manayı akıtmalı. Damlada deryayı sunmalı hoca dediğin. Arayan olmalı. Aranılan olmalı. Hoca dediğin adayan olmalı kendini. Ezber bozan olmalı. Ketumluğa boğmamalı.